Sizi şöyle aksiyon RPG'lerin o altın çağına götüren ama bunu modern dokunuşlarla yapan bir oyun hayal etmenizi istesem, Kulağa hoş geliyor. işte bugün masaya yatırdığımız Final Fantasy tam olarak bunu vaat ediyor. Evet ve elimizdeki kaynaklar da oldukça çeşitli. Yani tek bir incelemeye bağlı kalmayacağız. Aynen öyle. DualShockers, Shacknews gibi oyun medyasından detaylı incelemeler var. Steam'deki oyuncu topluluğundan gelen ilk gün tepkileri var ki bence en önemlileri bunlar. Bir de YouTube'dan derinlemesine bir analiz bulduk. Yani resmin bütününü görebileceğiz. Ve bu resimde ilginç bir ikilem var, değil mi? Kesinlikle. Bir yanda inanılmaz sağlam, neredeyse mükemmel bir oynanış çekirdeği, diğer yanda ise Cila eksikliği ve bazı kafa karıştırıcı tasarım kararları. işte bugünkü görevimiz de tam olarak bu ikilemi sizin için çözmek. Oyun nerelerde parlıyor, nerelerde tökezliyor ve en önemlisi. Bu macera sizin vaktinize değer mi? O zaman en temelden başlayalım. Nedir bu Final Fantasy? Harika fikir. Final Fantasy bugün yani 15 Ocak 2026'da çıkış yapan piksel sanat tarzına sahip bir aksiyon RPG. Bu piksel sanat tarzı son zamanlarda çok popüler zaten. Evet, retro bir his veriyor. Konusu da ilk bakışta oldukça tanıdık. Volkland kıtasına zorunlu iniş yapıyoruz ve dünyayı tüketen boşluk diye bir gücün sırrını çözmeye çalışıyoruz. Klasik bir dünyayı kurtar senaryosu yani. Aynen öyle. Ama hikayeden çok oynanış döngüsü daha tanıdık gelecektir birçok kişiye. Evet, neredeyse tüm kaynaklar bunu Diablo olarak tanımlıyor. Yani Diablo benzeri. Bu döngü nasıl işliyor tam olarak? Aslında çok basit ve bir o kadar da bağımlılık yapıcı. Elle tasarlanmış 9 zindandan birine giriyorsun. Tamam. Canavarları kesip ganimet ve malzeme topluyorsun, çantan dolunca Trion adındaki ana şehre ışınlanıyorsun, topladıklarını satıyorsun, ekipmanını güçlendiriyorsun. Ve sonra tekrar zindana. Ve sonra tekrar zindana. Bu döngü böyle devam ediyor. Bu türü sevenler için resmen meditasyon gibi bir döngü. Peki ne kadar sürüyor bu macera? Yüzlerce saat mi? İşte bu oyunun en çekici yanlarından biri olabilir. Geliştirici 15 saatin üzerinde bir deneyim vaat etmiş. Makul. İncelemelerde bunu doğruluyor. Ana hikayeyi bitirmek ortalama 15-20 saat kadar sürüyor. Yani bir hafta sonuna rahatlıkla sığar. Tam olarak her şeyi didik didik etmek isterseniz de bu süre en fazla 20-25 saate çıkıyor. Yani sizi aylarca oyalayacak bir hobi oyunu değil de Daha çok lezzetli bir damak temizleyici. harika bir tanım. Aynen öyle. Tek kelimeyle özetlenebilir. Boss savaşları. O kadar mı iyi? Neredeyse tüm kaynaklar bu konuda hemfikir, oyunun geri kalanındaki tüm sorunları bir anlığına unutturacak kadar iyi oldukları söyleniyor. Dual Shockers bu savaşları birinci sınıf ve dahice tasarlanmış olarak tanımlıyor. Yani sadece can süngeri gibi değiller anladığım kadarıyla. Kesinlikle değiller, onları özel kılan şey zorluktan öte yaratıcılık. Özellikle oyunun sonlarına doğru bu savaşlar resmen bir mermi cehennemine dönüşüyor. Oo, severiz. Ekranın her yerinden mermiler, lazerler fışkırıyor. Shacknews incelemesi bu anların sadece reflekslerinizi değil, bulmaca çözme yeteneklerinizi de test ettiğini söylüyor. Nasıl yani? Savaşırken bulmaca mı çözüyoruz? Bir nevi. Bazen boss'la savaşırken aynı anda arenadaki çevresel bir mekaniği de çözmeniz gerekebiliyor. Bu da her savaşı benzersiz kılıyor. Kulağa çok ilgi çekici geliyor. Ve bu deneyimi zirveye taşıyan iki unsur daha var. Birincisi sunum. Her boss böyle Mega Man oyunlarındaki gibi kendine özgü bir isim ekranıyla tanıtılıyor. Anime tarzı kısa bir giriş sahnesi var. Atmosferi güçlendiriyordur kesinlikle. Hem de nasıl. İkincisi de müzikler. Normalde zindan müzikleri atmosferik ama unutulabilir deniyor. Ama boss arenasına adım attığın an Müzik değişiyor. bambaşka bir boyuta geçiyor. DualShockers'ın deyimiyle Dragon Force cennetinden fırlamış gibi enerjik, tempolu bir metal müzik çalmaya başlıyor. İnanılmaz. Yani o görsel ve işitsel şölen adrenalini tavan yaptırıyor. Aynen öyle. O kaotik anların heyecanını katlıyor. Peki o boss'lara ulaşma yolculuğu nasıl? Yani karakter geliştirme sistemleri bu yolculuğu keyifli hale getiriyor mu? Kesinlikle. Oyun bu konuda oldukça derin sistemler sunuyor. 4 farklı sınıfımız var. Berserker, Ranger, Chrono Mage ve Assassin. Klasik roller yani. Evet ve her birinin kendine has yetenek ağaçları var. Farklı oyun tarzlarına imkan tanıyor.
Ama asıl olay, yani oyunun asıl derinliği ganimet sisteminde başlıyor. Evet, YouTube'daki analizde de bu sistemin ne kadar katmanlı olduğuna değinilmişti. Normal, iyi, nadir, üstün gibi klasik renk kodlu nadirlik seviyeleri var. Ama olay orada bitmiyor. Başka ne var? Birden fazla parçasını giyince size özel bonuslar veren set eşyaları var. Hatta daha nadir eşya düşürme şansınızı arttıran sihirli bulgu, yani Magic Find gibi istatistikler bile düşünülmüş. Diablo 2'den beri sevdiğimiz bir özellik. Aynen. Bunun üzerine bir de oldukça kapsamlı bir zanaatkarlık sistemi eklenmiş. Yeni silahlar, zırhlar üretebiliyorsun, iksirler hazırlayabiliyorsun. Hatta eşyalara yuva falan da ekleyebiliyormuşuz sanırım. Evet evet, bulduğun eşyalara fazladan yuvalar açıp onları daha da güçlendirebiliyorsun. Bayağı fazla sistem var. Bir de sihirli kemer diye bir şeyden bahsediliyor. O nedir? O da bir başka özelleştirme katmanı. Sihirli kemer sistemi, canavarlardan düşen ve pasif bonuslar veren kartları taktığınız bir mekanik aslında. Bu kadar sistem bir araya gelince boğucu olmuyor mu peki? Harika bir soru. İlk başta biraz karmaşık gelebilir ama kaynaklar, karakterini saatlerce ince ince işlemekten keyif alan oyuncular için bunun bir cennet olduğunu söylüyor. Her sistem diğeriyle etkileşime girerek sana sürekli yeni hedefler sunuyor. Anladım. Yani menülerde kaybolmayı seven oyuncular için bolca malzeme var. Peki bu karakterleri geliştirdiğimiz zindanlar nasıl? Sadece canavar dolu koridorlardan mı ibaret? Neyse ki değil, zindanlar sadece savaş alanları değil. Birçok kaynak tasarımlarında Zelda oyunlarından esintiler olduğunu belirtiyor. Oo, bu ilginç. Mesela bazı bitkileri büyüterek kendine platform oluşturman veya varilleri suya iterek karşıya geçmek için köprü yapman gereken çevresel bulmacalar var. Yani o dövüş, ganimet, topla, tekrarla döngüsünü kırıyor bu durum. Aynen, oyuna bir keşif ve macera hissi katıyor. Ayrıca duvarların arkasına gizlenmiş geçitler, sandıklar falan da var. Yani etrafı dikkatle incelemeni teşvik ediyor. Şu ana kadar anlattıkların kulağa harika geliyor. Yani derin karakter gelişimi, dahice boss savaşları, keşif hissi. Evet, kağıt üzerinde her şey mükemmel duruyor. Eğer konuşmamız burada bitseydi, herkesin hemen oyunu almaya koşması gerekirdi. Ama Modalyon'un bir de diğer yüzü var. Evet, ne yazık ki. Ve bu yüz oldukça sorunlu. Kaynakların, özellikle de oyuncu yorumlarının altını çizdiği ciddi sorunlar var. Sanırım en büyüğü de oyunun çıkış günündeki teknik durumu. Evet, orası oyunun en çok kan kaybettiği yer. Özellikle ultra geniş ekran monitör kullanan oyuncular için çıkış günü tam bir kabus olmuş. Steam yorumları bu şikayetlerle doluymuş sanırım. Dolu. Oyuncular tam ekran modunun menüleri bozduğunu, arayüzün bir kısmının ekranın dışına taştığını belirtiyor. Tek çözüm oyunu pencereli modda oynamak. O da tam bir keyif vermez ki. Vermiyor çünkü o modda bile pencerenin üst çubuğu ekranın altındaki önemli bilgileri kesebiliyor. Yani daha oyuna başlar başlamaz bir sorunla karşılaşıyorsun. Bütün hevesi kaçırır. Sanki biz bu oyuncu kitlesini pek düşünmedik der gibi bir hata. Aynen öyle. Ve teknik sorunlar bununla da bitmiyor. Sony kontrolcüleri. Çalışmıyor mu? Reklamı yapılmasına rağmen düzgün çalışmıyor. Genel olarak kontrolcü desteği çok zayıf. Mesela hem nişan almak hem de hareket etmek sol analog çubuğa atanmış. Sağ çubuk ne işe yarıyor? Neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Bu da aksiyonun en yoğun anlarında kontrolü inanılmaz hantal hale getiriyor. Ve sanırım bir de dil bariyeri sorunu var hem de beklenmedik bir şekilde. Evet, bu belki de en affedilmez hata. Oyunun çevirisi aceleye getirilmiş, bir sürü yazım hatası, anlamsız cümle var ama asıl facia bu değil. Nedir peki? DualShockers incelemesi, oyunun sonlarına doğru hikayenin en duygusal anlarından birinde kilit bir diyaloğun ekranda tamamen çevrilmemiş, orijinal dilinde göründüğünü belirtiyor. Şaka gibi. O an, oyunun yarattığı tüm atmosfer bir anda tuzla buz oluyor. Bu resmen kalite kontrol sürecinin tamamen atlandığını gösteriyor. İnanılır gibi değil. Peki bu teknik sorunları bir kenara bırakalım. Oynanışın kendi içinde de eleştirilen noktalar var. Mesela o kadar övdüğümüz ganimet sisteminde bir mantık hatası varmış. Evet ve bu oyunun uzun vadedeki keyfini baltalayan ciddi bir sorun. Problem şu, bir sonraki zindanda bulacağın en paslı, en adi ekipman bile Evet.
Bir önceki zindanda saatlerce uğraşıp düşürdüğün efsanevi, en nadir eşyadan istatistiksel olarak kat kat daha güçlü. Bir dakika, bu o kadar övdüğümüz derin zanaatkarlık ve set toplama sistemini anlamsız kılmaz mı? Tam olarak öyle. Neden en iyi eşyayı bulmak için uğraşayım ki? Bir sonraki zindanda bulacağım ilk çöp eşya ondan daha iyi olacaksa. İşte eleştirmenlerin de sorduğu soru bu. Bu tasarım kararı, en iyi eşyayı bulma ve karakter yapılandırmasını umursamama hissine yol açıyor. Yani geliştiriciler birbiriyle çelişen iki sistem tasarlamış gibi. Biri ince ayar yap diyor, diğeri hiç uğraşma, seviyesi yüksek olanı tak geç diyor. Aynen öyle. Bu durum o derinliğin büyük bir kısmını yüzeysel hale getiriyor. Anladım. Bu özellikle bu tür oyunları min-max yaparak, yani karakterini en verimli hale getirmeye çalışarak oynamayı sevenler için büyük bir hayal kırıklığı olmalı. Kesinlikle. Bir de zindanların yapısıyla ilgili bir eleştiri var. Elle tasarlandığını söylemiştin. Evet, bu normalde bir artıdır. Ama sorun şu ki, oyun sizi yan görevler için sürekli eski bölgelere geri gönderiyor. Zindanlar rastgele oluşturulmadığı için her seferinde birebir aynı koridorlardan geçiyorsun. Düşmanların seviyesi artıyor mu peki? Hayır, artmıyor. Bu yüzden birkaç seviye atladıktan sonra bu geri dönüşler keşiften çok sıkıcı bir angaryaya dönüşüyor. Yani tüm bu eleştirileri bir araya getirdiğimizde birçok iyi fikrin kötü uygulamalarla gölgelendiği bir tablo ortaya çıkıyor. Peki genel kanı ne? Notu kaç oyunun? Genel kanı oyunun 10 üzerinden 7 gibi bir puanda sabitlenmesi. Hoş, güvenilir ama fazlasıyla sıradan gibi ifadeler sıkça kullanılıyor. Masaya gerçekten yeni, taze bir fikir koymuyor. Yarım kalmış hissi var yani. Çok var. Mesela bir evcil hayvan sistemi var. Yanında sana yardım eden bir kedi. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama pratikte bu kedinin neredeyse hiçbir işe yaramadığı, sadece görsel bir unsur olarak kaldığı belirtiliyor. Bu, oyunun genel felsefesinin bir özeti gibi. Potansiyeli olan ama tam geliştirilmemiş bir sürü mekanik. Aynen öyle. O halde toparlayalım. Elimizde ne var? Bir tarafta anime estetiğiyle ve harika müziklerle desteklenen dahice tasarlanmış boss savaşları var. Derin karakter özelleştirme seçenekleri ve sağlam bir çekirdek. Diğer taraftaysa unutulabilir bir hikaye, kendi potansiyelini baltalayan bir ekipman ilerlemesi ve oyuna başlama hevesinizi anında yok edebilecek ciddi teknik sorunlar. Bu tabloya bakınca Final Fantasy, indie bir ekip olan Silic Game'in umut vadeden ama tecrübesizlikten kaynaklanan hatalarla dolu ilk büyük oyunu gibi duruyor. Aksiyon RPG mekaniklerine hakim oldukları belli ama Kesinlikle. Özellikle boss savaşlarının tasarımından belli. Ama cila, kalite kontrol ve yenilikçi bir vizyon ortaya koyma konusunda sınıfta kalmışlar. iyi bir haber var mı peki? Var. Geliştiriciler topluluk geri bildirimlerini dinliyor gibi görünüyor. Steam'de paylaştıkları notlara göre bulut kayıtları ve diğer kritik hataları düzelten güncellemeler yayınlamaya başlamışlar bile. Bu, oyunun geleceği için olumlu bir işaret. O zaman burada sizin için kilit soru şu oluyor. Bu kusurlara karşı ne kadar toleranslısınız? Özellikle oyunun mevcut, yamalanmamış haliyle. Kesinlikle. Eğer 15-20 saatlik sizi zorlayacak tatmin edici boss savaşları ve bolca eşya deneme imkanı sunan kısa ve öz bir macera arıyorsanız, Hani o damat temizleyici dediğimiz türden. aynen, bu oyun tam size göre olabilir. Zayıf bir hikayeyi, bazı teknik pürüzleri göz ardı edebilecekseniz, oyunun o parlak çekirdeği size keyifli anlar yaşatabilir. Özellikle zorlu mücadelelerden keyif alanlar için yani. Evet, sadece boss savaşları bile oyuna harcadığınız paranın karşılığını verebilir o durumda. Ancak beklentiniz daha yüksekse, eğer bir sonraki yenilikçi, çığır açan, sizi hikayesiyle şaşırtacak o özel bağımsız RPG'yi arıyorsanız, Tüm kaynaklar bunun o oyun olmadığı konusunda hemfikir. Shock News'un dediği gibi bu hoş bir yolculuk ama yeni favoriniz olmayacak. belki birkaç ay sonra büyük indirimler ve kapsamlı yamalarla tekrar göz atmak daha mantıklı olabilir. Çok doğru.
İncelemelerin filonofantaziyi sürekli olarak sıradan olmakla ve tanıdık bir döngüyü kullanmakla eleştirmesi aslında aklımıza daha büyük bir soru getiriyor. Nedir o soru? Her hafta onlarca yeni oyunun çıktığı bu kalabalık pazarda yenilik getirmese bile bildiğimiz ve sevdiğimiz bir formülü iyi bir şekilde uygulayan bu tarz rahatlatıcı ya da güvenli oyunlara hala yer var mı? Yoksa her yeni oyun değerli sayılmak ve zamanımıza değmek için mutlaka kalıpları kırmak, daha önce görülmemiş bir şey yapmak zorunda mı? İşte bu. Üzerinde düşünmeye değer bir konu.